Motor herkese merhabalar. Geçen haftalarda test ettiğimiz NC750X'e Anlas Winter Grip Plus taktık. Bu lastik dünyada kış ve enduro klasmanlarını bir arada belirtmiş tek lastik. Ve bu lastik dünyada sadece Türkiye'de üretiliyor ve Türk mühendislerinin emekleriyle üretiliyor. Biz de bunu test edip gerçekten nasıl bir performans gösteriyor görmek istedik. Sizlere de ileteceğiz. İyi seyirler. Üstünde gelen Battlewing lastikler yazın iyiydi. Biraz geç ısınıyordu ama işte sıcak havalarda asfaltı iyi şekilde tutuyordu. Niye? Çünkü hamur ona göreydi. Biraz geç ısınsa da optimum sıcaklığını asfaltın ve havanın sıcak olmasıyla beraber tutabiliyordu. Fakat artık havalar iyice soğudu ve gece 10 derecenin altına düşmeye başladı. 5 derecelere kadar gelmeye başladı. Bu da lastiğin optimum sıcaklığına ulaşamaması anlamına geliyordu. Çünkü hamuru buna uygun değil. Peki bu bana ne şekilde geri döndü? Viraj çıkışlarını gazı biraz açtığında arka tekerin patilere düşmesi, frenlemelerdeki belirsizlikler, örneğin limiti görememeler, motorun limiti şurası diyemiyorsunuz. Hissetmeyle gelen kayma şekilleri çok farklı oluyor. Böyle bir anda ön taraf kendini bırakıyor. Siz bunu beklemiyorsunuz ama normalde aldığınız tepki bu değil. Çünkü lastik sıcak değil. Lastik buz gibi. Isınamıyor. Bundan dolayı bir kış lastiği takma gereksinimi biz duyduk. Peki şimdi kış lastiğinin farkı nedir? Kış lastiğinin farkı üstündeki desen yapısı, hamuru tamamen yaz lastiğinden farklıdır. Kış lastiğinde bir kere öncelik yağmuru, çamuru, pisliği, yoldaki biriken şeyleri dışarı doğru iyi tahliye etmek ve yumuşak hamurla da çabuk ısınan ve eksi 5 dereceye kadar sıcak hala optimum sıcaklığına ulaşabilen bir lastik sağlamaktır. Tek amaç budur kış lastiğinde. Anlas bu gereksinimleri karşılarken bir de ekstra yapmış. 0 derece çelik kemer kullanmış. Şimdi bu 0 derece çelik kemer tahmin ettiğiniz gibi hava sıcaklığı değil. Hiçbir şekilde sağa sola bir açı almadan direkt 0 dereceyle yere paralel olarak örülmüş bir metal kafes sistemi var. Olay şu. Normalde bir aramid teknolojisi kullanılıyor şu anda. Fakat bu aramid teknolojisi 200 kilo üstü ağır motosikletlerde yumuşak hamurla beraber birleştiğinde motosikleti tartmıyor ve yüksek hızlı virajlarda biraz problem yaratıyor. Yüksek hızlı virajlarda ağır motosikletlere daha stabil bir lastik elde edebilmek amacıyla Anlas bu 0 dereceli metal kafes sistemini kullanmış. Yumuşak hamurla beraber bu teknoloji birleştiğinde ağır motosikletler yani çantalar vesaire doğru halde giderken dahi yüksek hızlı virajlarda gayet stabil, yorulunan çizgisinden çıkmayan bir lastik elde etmeye çalışmışlar. Bence bunu da gayet iyi başarmışlar. Yol testimizde de ben bu konuda çok memnun kaldım. Bugün çıktığımız rotada lastikleri dibine kadar zorlama şansı yakaladım. Ben o yola daha önce kuruda da gitmiştim ve kuruda nasıl gidiyorsam aşağı yukarı aynı şekilde gazlayabildim. Bu lastiklerin bir başarısı. NC750 gibi viraj performansı biraz tartışmalı olan yani çok iyi bir viraj beklemeyeceğimiz motorda bile ben çok keyif aldım. Yani bu kadar iyi tutmasını açıkçası beklemiyordum. Şimdi tek tek kalem kalem inceleyeceğim. Bir kere öncelikle frenlemelerden başlayacağım. Zira yağmurlu havalarda herkes gazlayabilir ama herkes frenleyemez. Çünkü lastik performansı burada en kendini gösteren yerindedir. Frenlerken her şey beklediğim gibiydi. Şurada bırakacak dediğim yerde artık orada ABS devreye giriyordu. Hiçbir titreme, salma, bırakma herhangi bir şeyle hiçbir şekilde karşılaşmadım. Çok dengeli ve müthiş bir frenleme kabiliyetim vardı. Önceki lastiklerle bunu deneseydim büyük ihtimalle daha ilk bastığım anda ABS devreye girecekti. ABS olmasaydı kazayla sonuçlanabilecek herhangi bir şeye karşılaşabilirdim. Fakat bu lastiklerle özellikle 10 dakika 15 dakika sonra iyice ısındıktan sonra neredeyse full fren yapabiliyordum. Bu çok iyi, müthiş bir şeydi benim için. Yani böyle bir lastiği ben daha önce açıkçası kullanmamıştım. Emin olun abartmıyorum. Biraz önce bahsettiğim yumuşak hamur ve 0 derecelik çelik kafes sayesinde viraja yatırdığım yerde o şekilde kalıyor. İz takibi müthiş. Hiçbir şekilde kafa açılmıyor veya istemediğiniz bir hareket yapmıyor. Siz nerede kalmasını istiyorsanız orada kalıyor. Bir kere kontrolü veriyorsunuz. Aynen o şekilde izi izleyerek bakışla beraber virajdan çıkıyorsunuz. Gazı açtığınızda da arka teker biraz zorlarsanız hafif kayıyor. Ya ister istemez bu olacak. Ama limitler çok yüksek.
Önceki lastiklerde biraz yanlamak için hani eğleniyorduk, güzel oluyordu. Viraj çıkışlarında arkayı falan salıyorduk. Bunu biraz elimizden aldı ama olsun, en azından viraj içinde artık korkmuyorum ve rahat bir şekilde gazı açabiliyorum. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Bu lastik onu da başardı. Ayrıca biraz su birikintisi olmuş bu olmuş. Çok da umurumda olmuyor. Zira lastiklerin kanallarının bunu çok iyi bir şekilde dışarı doğru atacağını biliyorum. Sadece yağmurlu ve karlı havalarda değil, bu lastik kuru ve soğuk havalarda da gayet başarılı. Zira 10 derecenin altındaki, hatta 5 derecenin altındaki sıcaklıklarda bile ısınma konusunda herhangi bir problem yaşamıyor. Geçen gece hava sıcaklığı 5 derecenin altına düşmüştü ve ben bunu tecrübe etme şansına nail oldum açıkçası. Biraz denediğimde, yani 10 dakika sonra lastikler gayet sıcaktı. Benzin almak için durduğumda lastikleri kontrol etmek için elimi değdirdim ve elcik ısıtmaların 2. 3. seviyesi diyebileceğim bir sıcaklığa erişmişti. Yani bu beni açıkçası şaşırtmıştı. Çünkü önceki Battle Wing'lerde ben ne kadar denersem deneyeyim, ya elimi değdirdiğimde hiçbir şey yok gibiydi. Lastik hala soğuk bir şekilde kalmaya devam ediyordu. Bu da hamurun ne kadar başarılı olduğunu bize gösteren göstergelerden bir tanesi. Kanada, İngiltere, Norveç gibi soğuk iklim ülkeleri veya yağışın çok olduğu ülkelerde kışın motosikletlerde kış lastiği kullanmak bir devlet kuralı, kanun. Bundan dolayı bazı motosikletlerde kış lastiği olmadığından kışın insanlar farklı motosiklet kullanıyorlardı veya polisten kaçarak işte herhangi bir çevirmede ceza yiyerek devam ediyorlardı. Dünyadaki ilk lastik bu olduğu için bu problemi de çözdü ve şu anda işte Kanada, Norveç gibi ülkelerde çok dereceli satıyor. Oradaki forumları da ben biraz araştırdım. Yani oradaki insanlar çünkü bizden daha fazla, daha soğuk sıcaklıklarda bu lastikleri kullanıyorlar. Onlar da gayet mutlu, bu lastiği övdüklerini ben gördüm. Ananas ilk defa kış lastiği üreterek piyasaya girmişti. Şu anda yurt dışında da kış lastiği konusunda rakipsiz gibi diyebilirim. Büyük markalarla çok rahat boy ölçüşüyor. Türk bayrağını, Türk mühendislerinin emeğini yurt dışında çok iyi temsil ediyor diyebilirim. Sonuç olarak ben Winter Grip Plus'ı sürüş hissinde yağmurda, soğuk havalardaki o korkuyu elinden alması, daha rahat, daha kendimi bilir halde sürüş yapmam, frenlemelerde neyin nasıl olacağını kestirebilmem, bu konulardan dolayı çok sevdim. Aynı zamanda viraja girdiğimde de virajdaki çizgiyi koruması, açılmaması, saçma tepkiler vermemesinden dolayı da oldukça beğendim. Fiyat performansıyla beraber karşılaştırdığımda bence rakipsiz bir lastik. Yerli üretim olması da hani benim için bir destek konusu. Çünkü bu tip bir lastik üreten başka firmamız yok. Eğer siz de bu tip bir motosiklete sahipsiniz ve kışın bir lastik düşünüyorsanız Anlas'ı bence gözden geçirmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.